Herkese merhabalar. Aysel Sultanım zeytinyağlı yaprak sarması tarifi hazırlıyor. Bu sarmayı babaannesinden öğrenmiş. Çok ama çok lezzetliydi. Ben çok beğendim. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, kaydetmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Pazardan şöyle taze asma yaprağı aldık. Artık sıcaklar geldiği için yapraklar biter. Biz kışlıkta hazırladık çok şükür. Şimdi annemle birlikte yaprak sarması yapacağız. Bu yaprakları ben haşlamak istedim. Anneciğim sen dinlen dedim. Bunu yıkamakta ne var sonuçta, değil mi? Önemli olan yaprak sarmasını yapmakta. Anneme büyük görev düşüyor. Şöyle bir tozu toprağı olur diye güzelce yıkadım. Şöyle tozunu da göstereyim ki sıcak suyu görünce tozu üzerine yapışmasın diye. Suyun içerisine yağ döktüm ve kaynayan suyun içine yaprakları bırakıyorum. Bir ters düz yapıp rengi değişene kadar haşlıyorum. Sonrasında bir kabın içerisine alıp tekrar yıkayacağım. Aslında normalde yağ yaptıktan sonra tekrar yıkamıyordum ama yani çok temiz yıkamadığımı düşünerekten içime sinmedi ve tekrar yıkamak istedim. Bu arada Aysel dövmemi görüyorsunuz değil mi? Her defasında göstermeye çalışıyorum çünkü çok seviyorum. Bu arada benim konuşmamı beğenmeyenler oluyor. Okuma yazma öğren, düzgün konuş diyenler oluyor. Ama ben shortlardaki seslendirmemi çok seviyorum. Samimi geliyor bana. Ve ayrıca söylemek isterim ki 4 yıllık maliye mezunuyum Akdeniz Üniversitesi'nden. Ama bu konuşma çok hoşuma gidiyor. O yüzden ben öyle konuşuyorum. Ve elimden geldiğince tüm bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdi annem soğan doğradı. Soğan doğrarken ben de bulguru ölçeyim anacığım dedim. 2 bardak ölç dedi. O yüzden böyle dolu dolu 2 bardak ölçtüm. Biz bulguru mutlaka yıkıyoruz tozu olur diye. Annem böyle çıtıklaya çıtıklaya yıkıyor. Bakın tozu var gerçekten de, kara bir su çıkıyor. 2-3 defa yıkadıktan sonra süzgeci alıyor ki suyu süzülsün. Sonrasında bu sarma bilinenlerden çok farklı, çok ama çok lezzetli. Ceviz dövüyor annem. Tokmağı getir kızım dedi. Yettim anacığım, getiririm tabii ki de. Tokmağı getirdikten sonra annem cevizleri dövmeye başladı. Gerçekten mutfak terapisi diye bir şey var mutfakta. Zaman geçirmesini ben de annem de çok seviyoruz. Şimdi cevizleri çok iri olmayacak şekilde dövüyor ki yaprak sarmasına yaprakları delmemesi için. Böyle normal yaprak sarmasının içine olacak şekilde dövdükten sonra kenara alıyor. Ve borcamı getirdim. Annem bulguru döküyor. Bu arada her gün canlı yayın açmaya çalışıyoruz tariflerimizi yaparken. Umarım gelirsiniz ve gelmişsinizdir. Bugün annemle birlikte yaprak sarması yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Yurt içi ve yurt dışı herkese selamlar gönderiyoruz. Videomuzun başında söylediğim gibi Aysel Sultanım bu sarma içini babaannesinden öğrenmiş. Babaannesi yapıyormuş. Yani benim de büyük babaannem oluyor. Neyse bu haşhaşlı oluyormuş. Haşhaşlı bulgurlu ve soğanlı. Gerçekten ben tadını çok merak ettim. Anne lütfen yap dedim, teyze dedim. Şimdi bulgur, soğan, haşhaş ezmesi, baharatları sayacağım. Nane, pul biber, karabiber, tuz. Dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz ama bu sarma içi gerçekten çok lezzetli. Ve zeytinyağlı yaprak sarması tarifi için bolca zeytinyağını döküyor annem. Ve güzelce kaşıkla ezerekten anacığım dedim, elin değsin bir, sevgini kattın zaten, elin değmeden olur mu, senin elinde bir şifa var. O yüzden kameranın karşısında da bu şekilde yoğurdu. Normalde zaten eliyle yoğurur. Şimdi annem yoğurduktan sonra ben de o sırada salonumuzdaki masamıza tabaklarımızı götürdüm. İkimiz sarma saracağız. Tabii ki de ben 10 tane sarıyorsam teyzem 30 tane sarıyordur. O maşallah pek becerikli. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Taze yaprakların uç kısımlarını, sap kısımlarını kestim ve tencereye ben dizdim. Çoğunu annem sardı ama ben de çok az sardım. Şöyle yaprakların saplarını koparıyorum. Çok dipten olmayacak şekilde. Çok dipten kesersek
yırtılır. Ben de Aysel Sultan'dan, şefimden öğrendiğim kadarıyla size aktarmaya çalışıyorum. Yağlı suda haşladığımız için yapraklar kolayca açılıyor ve yırtılmıyor. Bu püf noktasında söylemek istedim. Çünkü herkes emek ve malzeme harcıyor. Kimsenin hakkına girmek istemeyiz. Aysel Sultan neden seslendirme yapmıyor, sen yapıyorsun diyenler oluyor. Çünkü ben öyle istedim ve annem de hiçbir şey söylemedi, yapabilirsin dedi. Yoruma sabitledim. Soranlar için çok soruyorsunuz. Benim teyzem ama benim annem. Ben öyle çok seviyorum. O da benim evlatlarından üstün tutuyor. Neyse, yapraklarımızı şefim 3 tane 4 tanesini sıraladı ve teker teker yanlarından kapatarak sarı sarı veriyor. Gerçekten sarma ne haldeyim diyorum. Şöyle bir soğuk espri yapayım. Evet, sizler bugün ne pişirdiniz? Yorumlara yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Bundan sonra az mı konuşayım, böyle konuşmamayı bilmiyorum. Ben içimden geldiği gibi takılıyorum. Ayrıca yapraklarımızı sardıktan sonra ben de bakın şu karşıda sarıyorum. 4-5 tanesini yan yana açıp birer kaşık harç koydum ve sardım. O kısımları da ekledim. Normalde bu canlı videodan, yani bugün canlı yapmıştık. Oradan umarım gelirsiniz canlarımıza. Az sonra ben de yapacağım İnşallah. Bir tarifim var. Lütfen takipte kalın. Neyse, şimdi bu yapraklarımızı sardıktan sonra gerçekten anneyle geçirilen vakit çok kıymetli. Annelerimizin kıymetini bilelim. Ben teyzemle yaprak sarmasını yapmasını çok seviyorum. Büyük bir terapi, kafa dağıtma, stres atma yöntemi. Ve de yiyoruz, yani 2-3 saatte sarılıyor ama ben hapur hapur yiyorum. Çok seviyorum. Böyle soğuduktan sonra hele zeytinyağlı sarmayı. Neyse, ne diyecektim. Sarmamız bittikten sonra pişirmeye koyacağız ya. Mutfağımızdan, balkonumuzdan kareler de ekledim. Çiçeklerimizi çok sevenler oluyor. Çeşit çeşit çiçeklerimiz var. Balkona çıkmıyoruz çünkü çok sıcak. Klima açıyoruz. Antalya bayağı bir sıcak oldu. Klima açtığımız için balkona çıkmıyoruz ama gene de su vermeye çıktığımda çekmiştim. Onu da ekledim. Mutfağımızdan kareler de koydum. Kesinlikle gösteriş değil. Yani düzenimizi sevenler olduğu için paylaşmak istedim. Hem de daha samimi geliyor bana böyle. Yani şimdi dediğim gibi ben 10 tane sardıysam Aysel Sultanım 30 tane sarmıştır. Bayağı bir hızlı, yılların tecrübesi sonuçta, değil mi? Yani kaç fırın ekmek yememiz gerekiyor. Yani bana bunların hepsini Aysel Sultanım annem öğretti. Bütün yaprak sarması yapmasını, börek yapmasını, çorba yapmasını. Tabii ben 40 yılın başı yemek yapıyorum. Aysel Sultanım hasta olursa. Onunla da çorba yapabiliyorum, pilav yapabiliyorum. Tabii Aysel Sultanım gibi mantı açamıyorum. Yani Aysel Sultanım da biraz iyileşti, çok şükür toparladı. Yani hastane dolaştık. Çok şükür çaresini bulduk. Rabbim dert verip derman aratmasın. Gerçekten sağlıktan önemlisi yok. Ankara'dan bir teyze yazıyor. Ben de yeni ameliyat oldum. Sağlıktan önemlisi yok diye. Eğer izliyorsa onu da çok geçmiş olsun diliyoruz. Şimdi çelik tenceremizi getir anacığım dedi. Teyzem, ben de getirdim. Çelik tenceremize şu dolma süzgeçlerinden almıştı annem. Onları koyuyoruz. Bunlar ne işe yarıyor derseniz, hani böyle sulu olduğunda bu su yapraklarını görmesini engelliyor. Daha bir güzel oluyor, dağılmadan pişiyor. Ve ayrıca yanmasını engelliyor. Bu yokken öncesinde annem yaprakların sap kısımlarını kopardığımızda yaprak sarmalarının en altına koyuyordu. Ya da kötü olan yaprakları atmıyoruz. Haşladıktan sonra kenara ayırıyoruz. Ya üstüne ya altına koyuyoruz. Gerçekten değerlenmiş oluyor. Rabbim ne güzel nimetler vermiş. Bunları değerlendirmek lazım. Her şey o kadar çok kıymetli ki. Yani alması da çok zor, yapması da çok zor. Alıyoruz pazardan, yapmasan çürüyor. Mesela domates almıştık bu hafta kasayla. Diğer hafta yok diye, o domatesten yok diye aldık. Bizimkilerimizde duruyor güneş görmediği halde. Hemen böyle sulanma yapmış. Direkt buzdolabına koyduk. Ben fark etmedim. Tabii ki de Aysel Sultan'ın fark etti. Sıcaklar gelince, Antalya çok sıcak. Hemen domatesler bile çürüme yapabiliyor. O yüzden buzdolabımıza koyduk. Yani her şeye bakarsan bağ, bakmazsan dağ oluyor. Dolaptaki yeşillikleri bile Aysel Sultanım kontrol ediyor. Eğer sarardıysa atıyor veya onları ayıklıyor, tek tek öyle koyuyor dolaba.
Yani gerçekten her şey emek istiyor. Annelerimizin kıymeti yani ödenmez. Cennet onların ayaklarının altına deniyor ya, gerçekten öyle. Kıymetini bilelim büyüklerimizin. Saygı gösterelim. Tabii ki de gösteriyorsunuzdur ama ben de buradan söylemek istedim. Çünkü neden olmasın, yani içimden geldi. Şimdi yaprakları bu canlı yayınımızdan bir kareydi. Eğer geldiyseniz biliyorsunuzdur. Yaprakları bir yatay bir dikey olacak şekilde ben dizdim. Aysel Sultan'ın sarmaya devam etti. Dizdikten sonra da bakın, yırtık olan kötü yaprakları atmadık. Üstüne koyduk ve mutfağa taşındık. Mutfağa geldikten sonrasında yaprak sarmamızın üzerine sıcak su ekledi annem. İçine tuz kattığımız için tekrar tuz eklemedi. Yüksek ateşte büngül büngül kaynadıktan sonra, fokur fokur kaynadıktan sonra ocağın altını kıstık. Ben o sırada meyve suyu yaptım. Sonrasında meyve suyumu içtim. Yaprak sarması pişti. Bu arada bu mutfağımızdan kareler şöyle dizayn etmiştik. Yani önceden paylaşmıyorduk. Çok uzun zamandır var ama yani beğenilince paylaşmak istedik. Kesinlikle gösterişteyi. Aysel Sultan'ın bu kuru çay şeyi demliği. Yani içine ıhlamur falan katılıyor. Direkt bardağın içine sallanıyor falan. Bunlar vintage tabaklar, ben çok seviyorum. Tencerelerimizi çok seviyorum. Pembeli, yeşili, mavili. Renklerine bayılmışsınız. Öyle yazmışsınız. Çok teşekkür ederiz. Bunlar döküm. Yani kesinlikle reklam değil. Gösterişte değil. Sadece mutfağımızdan kareleri olduğu için eklemek istedim. Ben bir de renkli olan şeyleri çok seviyorum. Aysel Sultanım da öyle. Annem de öyle. Mutfaktaki masamızı da şöyle düzenlemiştik. Çektik. Ama biz içeride sarmıştık sarmamızı. Salondaki masamızda. Şöyle uzaktan bir çekim aldım. Mutfağımızdan çıkıyorum ve çiçeklerimize su vermek için dışarı çıkmıştım. Artık sıcaklar olduğu için sık sık su vermemiz gerekiyor ama tabii ki de ben biraz fazla su verince onlar da benim gibi susadığını düşünerekten bazı çiçeklerimizi öldürmüştüm. Bir tanesini çöpe atmak zorunda kaldık. Ama gerisi hala devam. Aysel Sultanım bunları çok severek büyütüyor. Sevgisi sayesinde mesela bize gelen çoğu çiçeğimiz, bu çok küçüktü. Hiç çiçeği bile yoktu. Bayağı büyüdü gitti. Bu da öyle küçüktü. Aysel Sultan'ın sevgisi sayesinde, yani ben de o yüzden bu kadar cıvıl cıvılım. Yani Aysel Sultan'ın sevgisi. Neyse, şimdi kaktüslerimiz var. Bu para çiçeğiymiş, bereket çiçeği. Yani bu bir daldı. Aysel Sultan'ım bunu çoğalttı gitti. Diktikten sonra bunu işte ben öldürmüştüm çok su verdiğim için. Ama tekrardan yeşillendi. Aysel Sultan'ım atma dedi, düzelir dedi. Bu da beyaz dikenler tacı. Diğeri pembe dikenler tacıydı. Padişah kılıcımız var. Sonra nanelerimiz de var ama naneleri de ben biraz sararttım gibi. Neyse, içeri geçtik ve yaprak sarması piştikten sonra Aysel Sultan'ın bu hafta aldığı domateslerden doğruyor. Ben çok seviyorum gerçekten. Kabuklu ve kabuksuz doğradı. Şimdi 3 tane tabağa yaprak sarmalarını şöyle yapıyor. Ben de beğenmeyi, kaydetmeyi, yorum yapmayı unutmayın diyerekten like atın gibisine işaret yapıyorum. Aysel Sultan'ım şimdi içini açıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. İnşallah